Kanalımdan ve mutfağımdan herkese yeniden merhaba. Bugün üçgen mantı tarifi hazırladım. Öyle kolay bir yöntemle yaptım ki dakikalar içinde tek tek kapatmadan üçgen mantılarım hazır oldu. Daha hızlı ve daha kolay bir şekilde üçgen mantı nasıl yapılır videomda bunu anlatmaya çalışacağım. Tarifimin tüm püf noktalarını ve ayrıntılarını kaçırmamanız için videomu baştan sona izlemenizi tavsiye ediyorum. Ve sizleri daha fazla bekletmeden hemen mantımızın yapılışına geçiyorum. Öncelikle hamurumuzu yoğurarak başlayalım. 1 kilo unu yoğurma kabına aldım. Üzerine 1,5 yemek kaşığı tuz ekliyorum. Tuzunu ekledikten sonra her tarafına gelmesi için şöyle karıştırdım ve ortasına bir çukur açtım. Bu kısma yumurtaları ekliyorum. 3 tane yumurta ekledim. 200 mililitrelik su bardağı ile 2 su bardağı su kullanıyorum. Öncelikle 1 su bardağı suyu ekledim. Yavaş yavaş bu şekilde yoğurmaya başlıyorum. Gerekirse yine ölçülü olarak azar azar suyumu ekleyeceğim. İkinci bardaktaki suyu da yine yavaş yavaş ekledim. Sert bir hamur olacak arkadaşlar. O yüzden suyun tamamını boca etmiyoruz. Her un aynı miktarda su kaldırmaz arkadaşlar. Markadan markaya ölçülerde farklılık olabilir. Bu yüzden mutlaka kontrollü ekleyelim. Hamuru toparladım şu şekilde. İyice pürüzsüzleşene kadar yoğurdum. Sert bir hamur olacak. Mantı hamuru yumuşak olmuyor biliyorsunuz. Bakın bu şekilde sert bir hamur elde ettim. Tezgaha aldıktan sonra şöyle bir yuvarladım ve şimdi 4 eşit parçaya kesiyorum. Ben 4 parçaya böldüm arkadaşlar. Beze yapıyorum. Eğer sizler büyük hamur açamıyorsanız daha küçük parçalara da bölebilirsiniz hamurunuzu. Hamuru bu şekilde yoğurdum, bezeledim ve üzerine unlayıp bir poşet kapatarak yaklaşık 3 saat dinlendirdim. Mantı hamurunda mutlaka dinlendirmemiz gerekiyor arkadaşlar. Eğer mantı yapacaksanız sabahtan yoğurup öğleden sonra açarsanız daha kolay olur. Hamurunuz daha güzel bir şekilde dinlenmiş olur ve daha kolay bir şekilde açılır. Mantı hamurlarım dinlenirken de kıymalı iç harcımı hazırlayacağım. Yaklaşık 350-400 gram ağırlığında kıyma kullanıyorum. Bir tane büyük boy soğanı rendeledim. İçerisine ekliyorum. Baharat olarak pul biber ve karabiber ekliyorum. Biraz da tuzunu ekleyip bu şekilde iyice karışana kadar karıştırdım ve iç harcı hazırladım. Artık mantı hamurlarımı açmaya geçiyorum. 3 saat dinlendirdiğim hamurların altına üstüne un serpiyorum ve oklavayla açıyorum. Öncelikle küçük bir oklavayla daha kolay açılsın diye bu şekilde açtım. Sonra büyük oklavaya geçerek hamurumu iyice büyüteceğim. Şimdi hamurumu biraz daha büyüteceğim. Daha fazla un kullanmıyoruz arkadaşlar. En başta kullandığımız un yeterli. Bu kısımdan sonra un kullanmamaya dikkat edelim. Mantının hamurunu yeterli büyüklükte ve incelikte açtım. Hamurun tam ortasına bu şekilde oklavayı koydum. Bir yarısına kıymalı iç harcı yerleştiriyorum. Kıymalı iç harçları hem alt alta hem de yan yana gelen kısımlarında birer parmak aralık bırakıyorum ve bu şekilde yerleştiriyorum. Kıymalı iç harcı hamurumuzun bu şekilde yarısına yerleştirip diğer yarısını üzerine kapatıyoruz. Kapatırken oklavaya sardım daha güzel düzgün bir şekilde yerleştirmek için. Yavaşça kıymaların üzerine bu şekilde seriyorum. Hamurumuzu bu şekilde kapattıktan sonra kenarında açıklık kalan kısımları hafif hafif çekerek yapıştırıyorum. Şöyle elimle de yavaş yavaş bastırdım arkadaşlar tekrar açılmaması için. Ve kenarlarının tamamen düzgün olması, birbirine iyice yapışması için incecik bir şekilde kesiyorum. Kestiğim parçayı da şu şekilde aldım. Bu parçaları da yine ziyan etmiyorum. Küçük küçük kesip çorbalık olarak kullanıyorum. Aynı şekilde daha düzgün olması için ortadaki katlama kısmını da kesiyorum.
Şimdi mantımı keseceğim. Öncelikle kıymaları yerleştirirken bıraktığım bu aralardan kesiyorum. Hamurun bu geniş kısmından bu şekilde aralara birer tane kıyma gelecek şekilde kestim. Şimdi üçgen kısmı kesmeye geçtim arkadaşlar. 2 tane kıyma gelecek şekilde her bir parçaya kesiyoruz. Kestiğim kısımda 2 tane kıyma kalacak şekilde kesiyorum. Tekrar belirtiyorum. Bakın şu şekilde. Her bir parçada 2 tane kıyma kalacak. Bakın şöyle yine göstermek istedim. Her kestiğim parçanın içerisine ikişer kıyma denk gelecek şekilde kesiyorum. Bakın şöyle yakından tekrar göstermek istedim. Bakın her parçanın içerisine ikişer adet kıyma denk geldi. Şimdi üçgenleri kesiyoruz. Üçgenler ortaya çıkacak. Bu kısımda da yine ikişer tane kıyma gelecek şekilde kesiyoruz. Ve üçgenlerimiz ortaya çıkıyor arkadaşlar. Keserken de hep köşeleri denk getirirseniz şaşırmadan gayet güzel bir şekilde kesersiniz. Mantılarımıza üçgen şeklini verirken yine ikişer kıyma denk getiriyoruz. Kestiğimiz kısımlara ve önceki kestiğimiz parçaların köşelerini denk getirerek kestiğimizde tam düzgün şekillerimiz ortaya çıkıyor. Bakın gördüğünüz gibi. Ve bu yöntemle dakikalar içinde tek tek kapatmayla uğraşmadan mantılarımız ortaya çıkıyor arkadaşlar. Üçgen mantılarımızı bu şekilde daha kolaylıkla yapabiliyoruz. Bütün üçgen mantılarımız aynı boyutta ve nizami bir şekilde ortaya çıktı gördüğünüz gibi. Bundan sonra üçgen mantılarınızı bu yöntemle yapmanızı tavsiye ederim. Tek tek kapatmadan, saatlerce uğraşmadan tek seferde keserek üçgen mantılar elde edebilirsiniz. 1 kilo undan yoğurduğum bu hamuru çok kısa bir sürede üçgen mantı olarak bu yöntemle yaptım ve oldukça kolaylık oldu. Mantılarımın pişmiş halinde görmeniz için bir kısmını pişiriyorum. Öncelikle tencereye suyu koydum. Biraz tuz ekliyorum ve biraz da sıvı yağ ekleyip kaynayana kadar bekliyorum. Kaynadıktan sonra içerisine mantılarımı ekleyeceğim. Bakın şöyle tezgahtan da kolaylıkla aldım. Herhangi bir açılma, yapışma yok gördüğünüz gibi. Pişireceğim kadar mantıyı aldım bir tahtanın üzerine. Şimdi kaynayan suyun içine ekliyorum. Mantı sevenler ve daha kolay bir şekilde mantı yapmak isteyenler mutlaka bu tarifimi, bu yöntemimi kullanarak sizler de mantı yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi herhangi bir açılma olmadan gayet güzel bir şekilde pişiyor. Mantılarımız çok da güzel görünüyor. Mantı hamurumun tamamını aynı şekilde yaptım ve kalan kısmını derin dondurucuya attım. Ama videomun daha fazla uzamaması için o kısımlarını size göstermiyorum. Mantılarım pişti arkadaşlar. Şimdi servis tabağına alıyorum ve sizlere servis edip son halini de göstereceğim. Bakın açılma veya yapışma olmadan çok güzel bir şekilde pişti. Çok da lezzetli oldu. Mantımızın üzerine yoğurdunu ekleyeceğim şimdi. İster sarımsaklı, ister sade olarak tercih edebilirsiniz. Damak tadınıza göre ayarlayın. Yoğurdunu da ekledikten sonra üzerine tereyağı ve kırmızı toz biber kızdırdım. Onu ekleyeceğim. Biz bu şekilde seviyoruz. İsterseniz salça da yapabilirsiniz. Son olarak mantımızın üzerine tereyağını da ekliyorum. Gerçekten çok lezzetli oldu. Mis gibi bir mantı oldu. Deneyecek olan herkese şimdiden kolay gelsin ve afiyet olsun diyorum. Videolarımı izledikten sonra beğeni ve yorum bırakmayı unutmayın lütfen. Yeni tariflerde tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.